Esin Akan Tarifleri YouTube kanalım ve mutfağımdan hepinize kucak dolusu selamlar, sevgiler. Bugün sizlere öyle bir kurabiye tarifiyle geldim ki yapımı bu kadar kolay mıydı diyeceğiniz, lezzetine bayılacağınız, ağızda kıyır kıyır dağılan bir kurabiye. Belki daha önce duymuş, denemişsinizdir. Zarif melek kanadı kurabiyesinin başka bir versiyonu arkadaşlar. Bu şekilde ağzınızda kıyır kıyır dağılan, yedikçe yedirten bir kurabiye tarifi. Yoğurma kabımın içerisine 3 adet yumurta sarısı, 100 ml sıvı krema, 200 mililitrelik sıvı kremaların yarısını kullandım arkadaşlar. Üzerine 100 gram oda ısısında erimiş tereyağı, 1 paket vanilin ve 1 çay kaşığı kabartma tozunu da ilave ettikten sonra malzemelerimi şöyle bir karıştırmaya başlıyorum. Yavaş yavaş un ilave ederek hamurumu yoğuracağım. Unu sizler de benim gibi lütfen yavaş ve kontrollü ekleyin. Toplamda 2 su bardağı artı 1-2 yemek kaşığı kadar daha un yeterli olacaktır. Yine unu kontrollü bir şekilde ekliyorum. Sizler de kıvamını detaylı bir şekilde görürsünüz. Şöyle hamurumu toparlıyorum arkadaşlar. Elle yapışmayan yumuşak bir hamur elde edeceğiz. Üzerine 1-2 yemek kaşığı daha un ilave ettikten sonra hamurumun kıvamı tamamdır. Gerçekten hem çok az malzemeyle hem de pratik bir şekilde sizler de bu güzel kurabiye tarifini kolaylıkla yapıp deneyebilirsiniz. Kanalımda melek kanadı kurabiyesi tarifini de bulabilirsiniz arkadaşlar. Hamuru, içerisinde kullanılan malzemeleri tamamen aynı. Bu kurabiye tarifi sadece şekil olarak farklı. Hazırlamış olduğum hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar kopartarak yuvarlıyorum ve ayrı bir tepsinin içerisine diziyorum. Az malzemeyle oldukça bereketli de bir kurabiye oluyor arkadaşlar. Hazırladığım hamuru uygun bir poşetin içerisine koyarak buzdolabında dinlendirmeye bırakıyorum. Hamurumuz dolapta dinlenirken biz de içerisinde kullanacağımız bezeyi hazırlamaya geçelim. Uygun bir kabın içerisine 3 adet yumurta akı ve biraz tuz ekleyerek mikserle çırpmaya başlıyorum. Hafif kabarıp köpük köpük olduktan sonra 1 su bardağı toz şekeri yavaş yavaş ilave ederek bir yandan da mikserle çırpmaya devam ediyorum. Bu arada kullanmış olduğunuz yumurtaları oda ısısında olması çok önemli. Kullanmış olduğunuz kap ve mikserin ucu temiz ve kuru olmalı. Güzel bir beze elde etmek için bu püf noktalarına dikkat ederseniz daha koyu, kıvamlı, daha iyi sonuç alacaksınız. Beze karışımım da hazır arkadaşlar. Artık kurabiyelerime şekil verebilirim. Bu şekilde kabımı ters çevirince dökülmüyorsa kıvamı tamamdır. Hazırlamış olduğum hamuru 2 yağlı kağıt arasında merdane ile incecik bir şekilde açıyorum. Bu arada tarifte kullanmış olduğum malzemelerin tamamını her zaman olduğu gibi açıklamalar kısmına ekliyorum. Dilerseniz oradan da bakarak faydalanabilirsiniz. Hamurumun tam orta kısmına hazırlamış olduğum bezeden bir miktar sıkıyorum ve 4 kısmını bu şekilde kesiyorum. Uç kısımlarını hafif kıvırarak hamuruma gül şekli veriyorum. Videodan detaylı bir şekilde görebilirsiniz arkadaşlar. Hazırlaması da gerçekten çok pratik. Kurabiyem hazır. Yağlı kağıt serili fırın tepsisine kurabiyelerimi aralıklı olarak dizeceğim. Hamurun tamamına aynı işlemi uyguluyorum. Orta kısmına beze karışımından koyarak 4 parçaya dilimliyorum ve uç kısmını hafifçe kıvırarak ortaya doğru sarıyorum. Gerçekten hem şekline hem lezzetine hem de kıvamına hayran kalacağınız çok nefis bir kurabiye tarifi. Sizler de bu tarifi yapıp ailenizle, sevdiklerinizle paylaşabilirsiniz. Çay saati davetleriniz için de gerçekten göz alıcı, çok da lezzetli bir kurabiye tarifi. Hemen sizler için detaylı ve hızlı bir şekilde tekrar gösteriyorum. Mutfağı sevenler için bu tarifi hazırlamak asla zor gelmeyecek. Aksine çok keyif alarak hazırlayacağınız bir tarif arkadaşlar.
Kurabiyelerimin tamamını aynı şekilde hazırladım ve yağlı kağıt serili fırın tepsime hafif aralıklı olacak şekilde dizdim. Orta kısımlarına ince çekilmiş ceviz serpiyorum. Dilerseniz fındık da serpebilir veya hiçbir şey serpmeden de direkt olarak pişirebilirsiniz. Kurabiyelerimi önceden ısıtılmış 170 derece fırında tam 20 dakika pişiriyorum. Üst kısımları beyaz kalacak, alt kısımları hafif pembeleşecek şekilde pişirmeniz yeterlidir. Orta kısmındaki bezeler görmüş olduğunuz gibi kabarmışlar. Muhteşem bir görüntü oluşmuş. Son olarak üzerine pudra şekeri serperek kurabiyelerimi servise hazır hale getirdim. Çayın, kahvenin yanında gerçekten ağızda eriyen çok lezzetli, nefis bir kurabiye oldular. Umarım sizler de tarifimi dener ve beğenirsiniz. Deneyecek olan arkadaşlarımın şimdiden ellerine sağlık. Hemen sizler için detaylı bir şekilde kıvamını, dokusunu da göstereceğim arkadaşlar. Tarifim tam ölçülüdür. Sizler de gönül rahatlığıyla yapıp deneyebilirsiniz. Güzel tariflerde buluşabilmek dileğiyle inşallah. Afiyetle kalın. Hoşça kalın.